Kış güneşi yavaş yavaş ufkun altına inerken Anadolu'nun sazlıklarında milyonlarca sığırcık her akşam bir araya geliyor. Mırıltı olarak adlandırılan bu büyüleyici ve hayranlık uyandıran manzara sırlarla dolu. Neredeyse koreografisi yapılmış gibi görünen göz kamaştırıcı bir senkronize uçuş gösterisi. Peki bu kuşları bu kadar büyüleyici bir dans yapmaya iten şey ne? Birlikte hareket potansiyel tehditlerin kafasını karıştırıp avcının tek bir kuşu hedef almasını zorlaştırıyor. Sazlıklar delicelerin ve doğanların da evi. Av bulabilmek için sürekli tetikteler. Ancak aniden yön değiştiren, bir araya gelip tek bir kütleymiş gibi uçan sığırcıkların arasında hedef seçmek neredeyse imkansız. Avcı sürüyü bölmeye çalışsa da başarılı olamadı. Sürekli yeni sığırcıkların eklendiği kalabalık, tek bir bireyi bile kaybetme niyetinde değil. Saz delicesi başka bir av arayacak. Sığırcık mırıltısı adeta yaşayan, nefes alan, sürüyü koruyan tek bir canlı gibi. Tehdit geri çekilirken, sığırcıklar geceyi geçirecekleri sazlara, çayıra ve dallara konmaya başladı. Güneş tamamen batıp hava kararana kadar sığırcıklar bu toplanma ve geceleme alanına gelmeye devam edecek. İç Anadolu'nun yaşlı Karaçam ormanları. Burası aynı zamanda Anadolu'nun en eski sakinlerinden birinin evi. 3 metrelik kanat açıklığıyla uçan bir dev. Kara Akbaba. Kara Akbaba'nın son sığınaklarından biri Anadolu. Göğe yükselen düz çatılı çam ağaçlarında bir yuva var. Düz çatılı yaşlı çamlar, Kara Akbaba'nın yuvasını rahatlıkla taşıyabilir. Bu orman akbabaların besin bulabileceği düzlüklere de çok uzak değil. Anne yemek bulmaya gitti. Yavru dümdüz yatarak görünmez olacak. Kara Akbaba yiyecek bulmak için günde 150 kilometre uçabilir. Dümdüz bozkırda leşin yerini tespit etmek çok zor değil. Kara Akbabalar genelde leşi ilk bulan kuzgunları, kargaları, saksağanları ve küçük akbabaları takip edecek. Kara Akbabalar ortamın güvenliğinden emin olmak için bir süre uzaktan izleyecek.
Şah Kartal da bu fırsatı kaçırma niyetinde değil. Ancak kalabalık akbaba grupları arasında dikkatli olmalı. Sabırlar tükendi. Leş başındaki kuş sayısı arttıkça uzakta bekleyenler de cesaretlenecek. Ortam yeterince güvenli gibi. Akbaba avcı değil. Diğer yırtıcı kuşların aksine pençelerinin avı kavrama yetisi yok. Görüntüsü ürkütücü olan pençesini ve gagasını leş yerken kullanacak. Karınlar doydu. Şimdi temizlik ve dinlenme zamanı. Bu coğrafyanın en büyük kuşu sofradan kalkınca meydan diğerlerine kaldı. Bozkır'da beslenen akbabanın dağın eteklerindeki çam ormanına, yuvadaki yavrusuna dönmesi lazım. Bu dev cüsseyle uçmak zor. Akbaba uzak mesafeleri kat etmek için termalleri kullanacak. Sıcak hava akımlarının yardımıyla döne döne yükselen akbaba, bir sonraki termali yakalayana kadar süzülecek. 3 metrelik kanatlarını planör gibi kullanan akbaba, kıymetli enerjisini kanat çırpmaya harcamadı. Şimdi yavrunun beslenme zamanı. Yavru kısa süre içinde serpilip erişkin tüylerine ve boyutlarına kavuşacak. Yuvadan tamamen ayrılmak, bozkırdaki akrabalarına katılıp leş aramak için yaz sonunu beklemeli. Kaya kartalı Anadolu'nun en büyük yırtıcı kuşlarından. O da yuva alanı olarak dağların dik kayalık yamaçlarını tercih ediyor. 2,5 metreye ulaşan kanat açıklığı, sivri ve güçlü pençeleriyle göklerin hakimi. Bu toprakların en iyi avcılarından biri olsa da dağlarda kış ayları çetin. Önceliği hayatta kalmak olan kaya kartalı, sert kış koşullarında leşlerle idare edecek. Kışın son günleri eş bulma zamanı. Bu uçsuz bucaksız dağda iletişim kurabilmek için çok uzaktan dahi duyulabilen bir çığlık önemli. Dağlardaki her çığlık vaşağa ait değil. Orman sınırının üstünde az sayıda canlının ayak basmaya cesaret edebildiği yüksek kayalıklar. Kamuflaj harikası. Urkeklik. Burada sadece bitki örtüsü değil, oksijen de seyrek.
Urkeklik, kanındaki özelleşmiş alüvyarlar sayesinde yüksek irtifa koşullarına uyum sağlamış. Anadolu'nun zirveleri urkeklik sesleriyle yankılanıyor. Karaçaylak, ovaların kıyısındaki korularda küçük gruplar halinde kışlamasına rağmen bu alan bir istisna. Karaçaylak fırsatçı bir yırtıcı. Yaklaşık 10.000 kuş, acımasız kış aylarını atlatabilmek için çöplük yakınlarında mega sürü oluşturmuş. Çöplük zorlu kış şartlarında hayat kurtarsa da ideal bir kaynak değil. Atıklarda gıda dışı maddeler, bakteriler, kuşları zehirleyebilecek kimyasallar var. Zorlu kış koşulları ortadan kalkar kalkmaz Anadolu'nun farklı bölgelerine dağılacaklar. Anadolu'da kışın habercilerinden biri de binlerce kilometre kuzeyden gelen bu zarif kış göçmeni. Üreme alanları kuzeyde, kutup bölgelerine yakın. Kış yaşamı için elverişli bölgeler değil. Anadolu'da kış tundraya göre daha ılıman. Zamanlarının çoğunu suda geçiren kuğular, sığ sulardaki ot, yosun, yapraklı su bitkilerinin tohumları ve kökleri peşinde. Uzun boynu sayesinde dalması gerekmiyor. Kuğuların en sevdiği habitatlar, yakınlarında ekili tarla olan geniş sulak alanlar. Kalabalık sürüler halinde yaşayan kuğular, su basan tarlalara yayılmış. Çamurlu düzlüklerdeki otları, tohumları ve bazen de solucanları yiyecekler. Kuğu iri ve ağır bir kuş. Havalanırken desteğe ihtiyacı var. Baharın gelmesiyle birlikte sazlıklar hareketlendi. Sakarmeke erkenci kuşlardan. Sezonun ilk yavruları yumurtadan çıktı. Bazı türlerse henüz eşini bulamamış. Dik kuyruklar hala kur aşamasında. Erkekler tüm hünerlerini sergilemeli. Sazların arasındaki bu sığ açıklıklar çok kıymetli. Dişiler baskın ve güçlü erkekleri dikkatle izliyor. Dik kuyruğun erkeği ve dişisi çok farklı. Anadolu'nun eşsiz ördek türlerinden. Erkek gözüne bir eş kestirdi. Homurdanma ve tıkırdamaya benzeyen bir ses çıkartarak kanatlarını kabarttı. Yavaş yavaş ilerliyor.
Dişinin hareketine göre yan yan ve geri geri yüzerek becerilerini gösterecek. Dişi ilgileniyor. Dikkat kesildi. Gösterinin son aşamasına geçebilir. Dik bir kafa, dik bir gövde ve dik bir kuyruk. Baskın erkeğin dişileri etkilemesi yetmez. Üstünlüğünü diğer erkeklere de kabul ettirmeli. Kızılırmak Deltası. Anadolu topraklarında akan en uzun nehrin denize döküldüğü yer. Burası gerçek bir kuş cenneti. Yaklaşık 350 türe ev sahipliği yapıyor. Bunların bir kısmı göçmen. Yaklaşık yarısı da bu alanda ürüyor. Delta'nın en yaygın kuşlarından biri, aynı zamanda Anadolu'nun en ilginç ve eşsiz görünen türlerinden. Saz horozu, menekşe mavisi, mor, turkuaz ve kırmızının çarpıcı birleşimine sahip. Delta'nın sazlık bölgelerinde, su altında kalmış yoğun bitki örtüsü civarında rahatlıkla yürümesini sağlayan koca ayaklara sahip. Ayaklarını adeta bir pençe gibi kullanıyor. Bitki filizleri, yaprak, kök, çiçek ve tohumları, özellikle de suda yetişen bitkiler en sevdiği besin kaynakları. En besleyici, en lezzetli yiyecekleri özenle arıyor. Sulak alanı boş bırakmaya gelmez. Delta'da hakimiyet kuran bireyler diğer saz horozlarına orada olduklarını sürekli hatırlatmalı. Bakışları rakibine kilitlendi. Uyarıları anlamayan kuşların hayatı zorlaşmak üzere. Mayıs başı. Yüksek tepeler hala karlı. Bu kurumuş akarsu yatağı Anadolu'nun en renkli kuşlarından birinin evi. Parlak sarı boynu, çarpıcı turkuaz gövdesi, kahverengi ve kırmızının tonlarına sahip kafası ve kanatlarıyla eşsiz bir tür. Arı kuşu kalabalık koloniler halinde yaşayan göçmen bir kuş. Bu topraklara üremek için geldiler. Akarsu yatakları arı kuşları için ideal yuva alanı. Killi ve kumlu toprak duvarlara yuva yapan arı kuşu, Mayıs başından Ağustos sonuna kadar yuva alanı civarında yaşayacak.
Kazdıkları yuva 2 metre uzunluğunda olabilir. Avcıların ulaşamayacağı kadar derine bırakılan yumurtalardan çıkacak yavrular, yaklaşık 3 hafta ebeveynlerin yuvaya taşıdığı böceklerle beslenecek. Arı kuşu usta bir avcı. Dere yatağı civarındaki dallara tüneyerek etrafı izliyor. Başta arı olmak üzere uçan her türlü böceği akrobatik manevralarla avladıktan sonra genelde havalandığı tüneye geri dönecek. Arı kuşunun yemek öncesi yapması gereken önemli bir iş var. Avının zehir kesesinden ve iğnesinden kurtulmalı. Üreme dönemi arı kuşları için rekabet demek. En iyi tünek, en iyi yuva, en iyi eş. Bunlar için sert kavgalar çıkabilir. Genlerini gelecek nesillere aktarmak için her şeyi göze almalı. Adaylar eş arayan kuşların ilgisini çekmeye çalışıyor. Eşini bulan arı kuşları tüm sezonu birlikte geçirecek. Bazı kuşlar birkaç sezon boyunca eş olarak kalabilir. Fırat kıyılarında mevsim değişiminin habercilerinden biri de kum kırlangıcı. Kışı Afrika'da geçirip yeniden bu topraklara üremeye geldiler. Arı kuşları gibi kum kırlangıçları da yuva alanı olarak dere yataklarının kum duvarlarını tercih etmiş. Ancak kırlangıç yuvaları, kuru dere yataklarına yuva yapan arı kuşlarının aksine hala akan derelerin yataklarında. Toprak, yuva kazmaya yetecek kadar gevşek, yumurtaları ve yavruları barındıracak kadar da sağlam. Nehrin dik yamaçlarında özenle seçilen yuvalar güvenli sayılabilir. Sudan gelebilecek tehlike yok. Yukarıdan gelebilecek tehditler de sınırlı. Ancak bu coğrafyada kırlangıçlar için alışılmadık bir tehdit var. Genelde büyükbaş hayvanların etrafında görülen sığır balıkçılları suyun çekilmesiyle birlikte kırlangıçların yuva alanını fırsata çevirme niyetinde. Yuvalarda besleyici yumurtalar, ebeveynleri yiyecek aramaya gitmiş savunmasız yavrular olabilir. Bütün yuvaları tek tek dolaşacak. Tecrübeli kırlangıçların yuvası, toprağın derinliklerine ilerleyen tünellerden oluşuyor. Çoğunun yumurtası ve yavrusu güvende. Kum kırlangıçları yuvadaki yavruları için ustalıkla böcek avlamaya devam edecek. Tuz Gölü. Burası Anadolu'nun ikinci büyük gölü. Kavurucu Anadolu güneşinin buharlaştırdığı su ardında dev tuz tavaları bırakmış. Göl, dünyanın en renkli kuşlarından birinin evi. Tuz Gölü'ndeki flamingo kolonisi,
Avrupa'da bilinen 20 üreme sahasından biri. Her yıl yaklaşık 20 bin civarında yavru yumurtadan çıkarak koloniye katılıyor. Peki neden Tuz Gölü? Burası sıcak, sığınaktan yoksun. Çoğu canlıya yaşam imkanı tanımayacak kadar da tuzlu. Flamingo üreme alanı kıyıya uzak. Etrafı sığ da olsa suyla çevrili bir bölge. Yakıcı güneş ve yakıcı tuz yüzünden yırtıcıların ulaşması mümkün değil. Yaz ayları. Neredeyse tüm yavrular yumurtadan çıktı ve sığ suda ayakta durabilecek kadar büyüdüler. Küçük cüsselerine göre dev bir yolculuğa çıkmak üzereler. Ebeveynlerin gözetiminde yaklaşık 20 kilometre yürümek zorundalar. Binlerce yavru flamingodan oluşan dev kreş, gölün batı yakasındaki tatlı su kaynaklarına doğru harekete geçti. Su kaynağı civarında besin bol. Yaşam gölün ortasına kıyasla biraz daha kolay. Ne yazık ki her yavrunun bu göçü başarması mümkün değil. Güçsüzler elendi. Bu doğanın düzeni. Ancak insan düzeni bozan en önemli etken. 2000'lerin başında yaşanan uzun kuraklık ve yanlış tarımsal sulama faaliyetleri sonucunda flamingolar için hayati önem taşıyan kaynaklar kurudu. Kuş sayılarında ani bir düşüş yaşandı. 1969 yılında keşfedilen bu eşsiz koloni yeniden eski görkemli günlerine dönüyor. Burası dünyamız için önemli bir doğal değer. Beslendikçe güçlenen ve büyüyen yavrular çok yakında uçmaya başlayacak. Anadolu'nun dört bir yanındaki kışlama alanları genç, henüz pembeleşmemiş flamingolarla dolacak. Yaklaşık 4-5 sene sonra cinsel olgunluğa erişecek yavrular Tuz Gölü'ne, yumurtadan çıktıkları üreme kolonisine geri dönerek aynı döngüye girecek. Bu minik kuş sazlıkların sembol türlerinden. Bıyıklı baştan kara adını sonuna kadar hak ediyor. Dişi baştan kara sarı kahverengi tüylere sahip. Erkekse gri kafası ve türe ismini veren siyah bıyıklarıyla dikkat çekici. Bıyıklı baştan kara, yıl boyu beslendiği ve yuva yaptığı sazlıklar civarından hiç ayrılmayacak. Uzun bacak flamingo kadar büyük bir kuş olmasa da onun da ilginç bir vücut yapısı var. Kuşlar arasında vücuduna oranla bacak boyu en uzun kuş türü. Diğer kıyı kuşlarından daha derin sularda dolaşıp daha farklı avlar yakalayabiliyor. Tatlı sudan tuzlu suya, farklı habitatlara uyum sağlayabilen uzun bacağı Anadolu'nun tüm sulak alanlarında görmek mümkün. Balabanı görmek kolay değil. Akraba olduğu diğer balıkçılılar gibi ortalarda gözükmeyi, kalabalık koloniler oluşturmayı sevmez. Çoğu balıkçıl türü aynı habitatları tercih edip birlikte avlanıyor.
Anatomileri benzer. Ancak boyut farkları ve av yöntemleri sayesinde rekabet etmeyecekler. Hepsi farklı avların peşinde. Erguvani balıkçıl, gri balıkçıl ve küçük ak balıkçıllar arasında farklı gaga yapısıyla dikkat çeken bir kuş var. Kaşıkçı. Kepçe şeklindeki uzun gagasının ucunda hayli hassas duyargalar var. Avını göremediği bulanık çamurlu sularda bile başarıyla avlanabilen bir kuş. 3,5 metrelik kanat açıklığı, yaklaşık 15 kilogramlık ağırlığıyla pelikan sulak alanların en büyük kuşu. Bu toplu av stratejisi çok verimli. Balık sürülerini takip edip sığ sulara süren pelikanlar, köşeye kıstırdıkları balıkları kolaylıkla avlayacak. Karabatak da usta bir balık avcısı. Binlerce karabatak beslenme alanları civarında koloni halinde yaşıyor. Yüksek ağaçlar, kıyıdaki ve akarsuyun ortasındaki yuva alanları yavruların tehditlerden uzak olmasını sağlayacak. Dallar ve otlarla inşa edilen bu yuvalar, yavruların güvenliği için özenle hazırlanmış. Kuru ve ince dallardan yapılan yuva hem ebeveynleri hem de yavruları taşıyacak kadar sağlam. Her sene aynı üreme alanına geri dönecekler. Koloni hem kalabalık hem de karışık. Burada gece balıkçılları, gri balıkçıllar, küçük ak balıkçıllar ve alaca balıkçıllar da var. Karabataklar sayıca üstün oldukları için suya en yakın, tehlikeye en uzak bölgeyi ele geçirmiş. Sabahın erken saatleri. Bu nehir ve etraftaki sulak alanlar onların av sahası. Koloni bölgesi sürekli hareketli. Gün boyu beslenmeye giden ve dönen kuş sürüleri var. Toplu beslenmek avantajlı. Birlikte hareket ederek balık sürülerini kolayca çevreliyorlar. Böylece her dalışta balık yakalama şansları artacak. Karabatak en az 2 dakika su altında kalabilir. Kanatlarını ve perdeli ayaklarını kullanarak suyun altında ilerliyor. Çoğu su kuşunun aksine karabatakların tüyleri tamamen su geçirmez değil. Ördeklerdeki gibi su geçirmez yağlı tüyler derine dalmalarına engel olabilir. Karabatak sudan çıktıktan sonra ıslanan tüylerini kurutmak zorunda. Hava kararmadan beslenme alanlarından ayrılarak koloniye geri döndüler. Yavrular sabırsızlıkla ebeveynlerinin dönüşünü bekliyor.
Avlanacak kadar büyüyene dek ebeveynlerin getirdiği taze balıklarla beslenecekler. Yavrular kısa sürede büyüdü. Artık hiçbiri yuvaya sığmıyor. Etraftaki dallara taştılar. Çok yakında kışlama alanlarına dağılacaklar. Koloniye ev sahipliği yapan kurumuş ağaçlar sonraki üreme dönemine kadar boş kalacak. Güneydoğu Anadolu bozkırları. Havanın ısınmasıyla göçmen kuşlar yuva alanlarına gelmeye başladı. Yeşil arı kuşu. Anadolu'nun en az flamingo kadar renkli türlerinden biri. Adı arı kuşu olmasına rağmen uçan her böceği ustalıkla avlıyor. Özellikle büyük çekirgeler favorisi. Koloni göç yorgunluğunu atar atmaz üreme telaşına girdi. Dallara konmayı pek sevmiyor. Uçmadığı zaman vaktinin çoğunu yerde geçirecek. Yeşil arı kuşları eğimi az, yüksek olmayan tepeleri tercih ediyor. Bu yumuşak toprağa sahip tepe de ideal bir yuva alanı. Erkek arı kuşu için zorlu bir mesai başladı. Bir yandan kendi karnını doyururken, bir yandan da eş adaylarına hediyeler getirmeli. Erkeğin avlanma becerisi dişi kuş için önemli. Yavrular yuvadan uçana kadar onlara bol besin taşıyabilecek, hünerli bir avcıyı eş olarak seçecek. Uçuş ve av becerisi ikna edici olanlar eşlerini buldu. Fakat sınav henüz bitmedi. Şimdi yavrular için güvenli bir yuva kazma zamanı. Tüm çabalara rağmen eş bulamayanlarsa sabırsız. Rakipleri eşinden ayırmaya çalışanlar var. Baharın gelişiyle yeşeren ve uzayan otlar turaçların işini hayli zorlaştırdı. Hem eş adayı dişilere hem de rakiplere sesini duyurmalı. Dişi çok etkilenmedi. Uzun otlardan kurtulabilirse sesi daha uzaktan duyulabilir. Dikkat kesildi. Bölgede rakip erkek varsa dişileri ona kaptırmadan bulup yüzleşmeli. Kış henüz bitmedi. Ancak erkenci kuşlar var. Şimdiden yuva telaşındalar. Ekin kargaları, keskin zekaları ve karmaşık sosyal yapılarıyla insana yakın yaşayan türlerden. Sık ve sıralı dikilmiş bu ağaçlar, ekin kargası kolonisi için bulunmaz bir yuva alanı.
Kar altındaki tohumlar ve küçük omurgasızlar ekin kargaları için ziyafet. Kalabalık sorunları da beraberinde getiriyor. Yer kavgası, bazen de salgın hastalık, zayıf kuşların sonu olacak. Güneydoğu Anadolu bozkırında bu coğrafya için nadir sayılabilecek bir yırtıcı var. Akçaylak yuvasını iyi gizlemiş. Yavrulara yemek taşıyan ebeveynler olmasa görmek neredeyse imkansız. Yavrulardan biri yemeği paylaşma niyetinde değil. Neden kardeşlerinden daha iri olduğu şimdi anlaşıldı. Yaşam alanlarımızı genişlettik. Çayırları tarım alanına ve otluğa çevirdik. Habitatları daralttık. Kısıtlı su kaynaklarını kendi ihtiyaçlarımız için kullanıp habitatların can damarlarını kestik. Anadolu'nun en nadide, en sembol, en kıymetli canlılarından bazıları nesillerini devam ettirebilmek için bozkırlara ve ovalara muhtaç. Tıpkı insanlar gibi. Anadolu'nun geleceği, insanın doğayla uyum içinde yaşamayı öğrenmesine bağlı.